Bir cemaat düşünün. Yıllardır Türkiye'nin en geniş yapılanmalarından biri olarak biliniyor. Ama şimdi bu yapı, kamuoyuna yansıyan operasyonlar, tutuklamalar, şirketler, milyonlarca liralık mal varlığı iddiaları ve 200 kilogram külçe altın haberiyle gündemde. Asıl soru şu, bu operasyon yalnızca bazı yöneticilere mi yönelik yoksa yıllardır büyüyen ekonomik bir yapının kapıları mı aralanıyor? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, kamuoyuna Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması olarak yansıdı. Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. Dosyada suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık ve vergi mevzuatına aykırılık gibi ciddi suçlamalar yer alıyor. Ancak burada çok önemli bir ayrım var. Bunlar soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar. Bir kişinin suçlu olduğuna ancak bağımsız yargı süreci sonunda karar verilebilir. Fakat soruşturmanın kamuoyunda bu kadar büyük yankı uyandırmasının nedeni yalnızca gözaltılar veya tutuklamalar değil, asıl dikkat çeken şey para ve mal varlığı iddiaları. Soruşturmayla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgilerde Alihan Kuriş'in ailesiyle bağlantılı olduğu belirtilen çok sayıda taşınmaz bulunduğu öne sürüldü. Özellikle annesi Ayşegül Deren Kuriş'in üzerinde 138 taşınmaz, babası Mahmut Sabri Kuriş'in üzerinde ise 26 taşınmaz bulunduğuna ilişkin haberler yayımlandı. Bu rakamlar kamuoyunda büyük tartışma oluşturdu. Çünkü artık soru sadece "Bu yapı nasıl örgütleniyor?" sorusu değildi. Bir başka soru daha ortaya çıkıyordu. Bu ekonomik yapı nasıl oluştu? Ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarında bu soruya ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi. 16 Ağustos'ta dosyaya yansıyan yeni gelişme ise adeta gündemi değiştirdi. Alihan Kuriş'in hakkında yakalama kararı bulunan kardeşi Hilmi Tuna, Kuriş'e yönelik arama çalışmaları sırasında bir adreste 200 kilogram külçe altın ele geçirildiği bildirildi. Altının piyasa değerinin yaklaşık 1,34 milyar lira olduğu ifade edildi. Şimdi bu rakamı bir düşünün. 200 kilogram tek bir adreste ve yaklaşık 1,34 milyar liralık bir piyasa değerinden söz ediliyor. Fakat soruşturma açısından daha önemli olan nokta şu, haberlerde altınların kaynağının ve soruşturmadaki kişi ve şirketlerle bağlantısının adli makamlarca araştırıldığı belirtiliyor. Yani altının bulunmuş olması başka bir şey. Bu servetin kaynağının hukuken ortaya konulması ise bambaşka bir şey. Ve dosyanın bundan sonraki en kritik sorularından biri de bu olacak. Kamuoyuna yansıyan bazı operasyon haberlerinde yüksek miktarda döviz ve ruhsatsız silahların da ele geçirildiği aktarıldı. Ancak bu tür bilgilerin kesin hukuki sonuçlar değil, soruşturma sırasında bildirilen bulgular olarak değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bir mali soruşturmada belirleyici olan ele geçirilen varlıkların sahipliği, kaynağı ve suçla bağlantısının delillerle ortaya konulmasıdır. Dosyanın dikkat çeken diğer boyutu şirketler ve ekonomik ilişkiler. Soruşturmayla bağlantılı olduğu bildirilen bazı şirketler hakkında kayyum ve yönetim tedbirleri gündeme geldi. Burada da önemli ayrım şu, bir şirketin soruşturma kapsamında bulunması tek başına suç işlendiği anlamına gelmez. Hukuken önemli olan para hareketleri, ortaklık ilişkileri, mal varlığının kaynağı ve bunların suç iddialarıyla bağlantısının kanıtlanmasıdır. Dosyaya ilişkin haberlerde Ümraniye'de bir adrese yönelik aramada bazı evrakların parçalanarak imha edilmeye çalışıldığı ve polis ekiplerinin belgelere el koyduğu yönünde iddialar yer aldı. Eğer bu iddia soruşturma makamlarınca doğrulanır ve belgelerin dosyayla bağlantısı ortaya konulursa, mali soruşturmanın önemli parçalarından biri haline gelebilir. Çünkü bazen tek bir belge, tek bir para transferi veya şirket kaydı soruşturmanın yönünü değiştirebilir. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları dosyanın bir başka boyutunu gündeme taşıdı. Çiftçi, Alihan Kuriş'in 2016 yılında yapının başına geçtiğini ve sonrasında büyük para ve mal varlığı hareketleri görüldüğünü söyledi. Ayrıca üst yönetimin Blooper isimli bir uygulamayı kullandığını ileri sürdü. Buradaki temel sorular ise uygulamanın kimler tarafından hangi amaçla kullanıldığı ve elde edilen iletişim kayıtlarının soruşturma konusu suçlarla bağlantılı olup olmadığıdır. İçişleri Bakanı, operasyonun sıradan cemaat mensuplarına değil, soruşturmanın hedefindeki yönetici kadroya yönelik olduğunu savundu. Bu açıklama önemli bir ayrımı gündeme getiriyor. Bir yapı içinde suç işlediği iddia edilen kişiler varsa, bu durum bütün mensupların suçlu olduğu anlamına gelmez. Hukuk açısından sorumluluk kişiseldir ve suçluluk mahkeme kararıyla belirlenir. Operasyonun ardından farklı isimler de açıklamalar yaptı.
Cübbeli Ahmet'in açıklamaları, tartışmanın dini yapılar ile suç iddialarının birbirinden nasıl ayrılacağı noktasına taşınmasına neden oldu. Buradaki temel soru şu: bir cemaat veya dini yapı içerisinde suç işlediği iddia edilen kişiler varsa, bu iddia bütün yapıya mal edilebilir mi? Hukuki açıdan cevap kişiseldir. Sorumluluk, delillerle bağlantısı kurulan kişiler üzerinden değerlendirilmelidir. Tutuklamalar, mal varlığı iddiaları, şirketler, para hareketleri, haberleşme iddiaları, evrak imhası iddiası ve 200 kilogram külçe altın, bütün bunların arasında cevap bekleyen temel soru aynı: bu ekonomik yapının kaynağı ne? Eğer soruşturma makamları bu soruya belgelerle cevap verebilirse, dosyanın en önemli parçalarından biri ortaya çıkmış olacak. Eğer iddialar hukuken ispatlanamazsa, kamuoyunda dolaşan birçok bilgi iddia olarak kalacak. Süleymancılar tartışması artık yalnızca bir cemaat tartışması değil. Dosyanın içinde hukuk, para, şirketler, mal varlığı iddiaları ve 200 kilogram külçe altın haberi var. Fakat bütün bu başlıkların gerçek anlamını belirleyecek olan sosyal medya değil, yargı süreci. Çünkü bugün ortaya atılan bir iddia, yarın mahkeme kararıyla doğrulanabilir ya da çürütülebilir. Bu nedenle bu dosyanın hikayesi henüz bitmiş değil, belki de daha yeni başlıyor. Sizce soruşturmanın en kritik noktası hangisi? Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.